Herkese merhaba. İsmim Serdar, tıp doktoruyum. 1991 GATA, Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunuyum. 1968 Isparta doğumluyum. Evliyim, ikiz kızlarım var. Kızlarımdan birisi de doktor, araştırma görevlisi, dahiliye ihtisası yapıyor. Diğer kızım da araştırma görevlisi, yüksek endüstri mühendisi, Boğaziçi Matematik mezunu. O da doktorasını yapıyor. Eşim işletme mezunu. İkinci üniversitesini bitirdi, işte sosyolojiyi bitirdi. Şimdi de adalete girecek herhalde. Üniversite okumaktan bıkmıyor. Size bugün sağlıkla ilgili yine çok önemli bir sunum yapmayı planladım. İnşallah iyi geçer. Tabii çok da iyi haberler almıyoruz maalesef şu andaki ortamlardan dolayı. Bugün Suzan ablamız var bizim, çok sevdiğimiz. Amcası vefat etmiş. İşte mesaj yolladı birlikte olduğumuz bir gruba. Demiş ki sağ olun Serdar Bey, amcamın hastalığını kanser amcası. Amcamın hastalığını öğrendiğimiz hafta sizin kanserle ilgili sunumunuz vardı. 2 çocuğuna link gönderdim izlesinler diye. Oğlu sizinle de görüştü. Gitmiş doktor bilmem kim. Şimdi o doktor aslında, yani doktor bozuntusu demek lazım ama her meslekte iyi kötü insanlar oluyor biliyorsunuz. Ama zarar veren birisi. Doktor bilmem kimin ürünlerinden almış. Hiçbir fayda sağlamadı. Kanser hızla yayıldı. Vade vakit geldiğinde gidilecek de belki vade uzayabilirdi. Yüksek dozda kullandırsaydılar işte arı propolisini falan. Çok söyledim, o yüzden vicdanım rahat demiş. Ben de dedim ki o adam hiç gözüm tutmadı maalesef. Hakikaten görüyorum. Suzan abla demiş ki 4. evre kanseri iyileştiriyorum diye reklam yapıyor bol bol. Ben de görüyorum bu reklamları ve çok rahatsız oluyorum. Bunlarla başlamak istemezdim ama işte bunlarla başlıyoruz. Burada nasıl bir doktor seçmeli, nasıl bir doktora gitmeli bu tür durumlarda? Ben bir doktor olarak doktora ihtiyacım olduğu zaman nelere dikkat ediyorum? Bunlarla ilgili bir sunum yaptım biliyorsunuz. YouTube sayfama girerseniz zaten bu sunumu göreceksiniz. Çok önemli bir sunum. Hatta bugün de onu birçok grupta paylaştım. İnşallah insanlar biraz akıllanırlar, faydalı olur. Elimizden geleni yapıyoruz. Biz görevimizi yapalım da artık insanların kendi tercihi. Haşa kuluna zulmetmez hüdası, herkesin çektiği kendi cezası. Şimdi tabii bu büyük hatalar bunlar. Yine bir arkadaşımız, çok da kıymetli bir arkadaş, benimle irtibat kurmuştu. Onun da annesi kanser. Bugün mesaj yazmış. Bunu da okuyayım. Burada da biraz da bununla ilgili ayrı bir program yapmak lazım ama yine okuyayım. Hocam geçen size demiştim ya, Erzurum'da kemoterapi görecek. Erzurum'a geldik diye tedaviye başladık. Bir küre aldık. O günü gece annem fenalaştı. Erzurum Araştırma Hastanesi'ne götürdük. İlaçla MR çektiler ve acil ameliyatta alınmasını söylediler. Ben izin vermedim ve Ankara'daki ameliyat yapan doktoru aradım. Çok ilginç bakın. Gecenin 3'ünde adam bana görüntüleri, videoyu çek bana at dedi. İşte bakın doktor var, işte bu gerçek doktor. Attım, bana kesinlikle ameliyatlık bir şey yok dedi. Araştırmadaki doktor bana kağıt imzalatmaya çalıştı ameliyat için. Ben dedim ki ameliyat olması gerekse de ben burada yaptırmayacağım. Hastayı çıkaracağım, yine kağıt imzalayıp öyle çıkaracağım dedi. Bizim Ankara'daki doktor Erzurum'da beyin cerrahı arkadaşlarını aradı. Ona yönlendirdi. CD'yi götür baksınlar dedi ve bir durum yok. Ben hastaneye geldim o doktoru bulmak için, izin vermediler irtibat kurmama. Oysa adamlar sistemden, buraya dikkat arkadaşlar, adamlar sistemden ilk önceki filme bakmışlar. Yani yeni çekilen filme değil de önceki filme bakmışlar. Çektiklerine değil. Eğer ben imza verseydim, araştırmasaydım annemi tekrar beynini açacaklardı. Sağlık ve insan artık hiç olmuş, kimse işini adam gibi yapmıyor. Şimdi tabii buradan şu sonucu çıkartmasın izleyenler. İşte ben meslektaşlarımı suçluyorum falan filan değil. Neden? Sonunu dinlerseniz anlayacaksınız. Yine benim kardeşim gibi sevdiğim Doktor Timuçin, şu anda herhalde doçent oldu tahmin ediyorum. Timuçin'in babası, geçen gün konuştuk. Abi dedi, babamı 1 sene önce kaybettik dedi. Niye haberim olmadı benim dedim. Ne oldu dedim. Kanserdi biliyorsun babam dedi. Çapa'da tedavi görüyordu dedi. 4 kür kemoterapi alacak dedi. Biz o 4 kür kemoterapik olan ajanları, yani ilaçları aldık, hastaneye teslim ettik dedi. Oradaki hemşire arkadaş bu 4 kürü, yani 3 hafta aralıklarla yapılacak 4 kürü birleştirmiş. Hepsini bir anda vermiş babasına. Öyle ölmüş yani. Malpraktis diyoruz biz bunlara. Tıptaki işte yapılan hatalar. Türkiye'de maalesef çok fazla. Şimdi söyleyeceğim şeyi dikkatli dinleyin arkadaşlar. Bunun hatası doktorlarda, hemşirelerde değil. Yani bunun vebali doktorlarda, hemşirelerde değil. Niye böyle diyorsun diyeceksiniz. Anlayacaksınız şimdi. Geçen gün kızım söyledi. İşte dahiliye ihtisası yapıyor. Söylemiştim, doktor olan kızım. Baba dedi, onkolojide dedi şu anda bir doktorun maksimum aldığı hasta sayısını öğrenmiş. Hepimiz kafayı yedik. Bir günde 180 hastaya bakmış. Oradaki bir onkoloji
doktoru. Sebebi de Şişli Ekfal'i kapattılar biliyorsunuz o bölgede. Şehir hastanesi var diye Ok Meydanı'nda. Ve 180 hasta. Şimdi ben size soruyorum. 8 saat çalışsa bir doktor 60 dakikayla çarpın kaç eder? 480 dakika. 180 hasta, 480 dakikayı 180'e bölerseniz kaç çıkar? 480'i 180'e, 48'i 18'e bölün. 24'ü 9'a bölün. Bir hastaya 2,5 dakika. Kanser hastasına. 2,5 dakika düşüyor. Bu doktor ne yapsın Allah aşkına? 180 hasta. 2,5 dakika. Siz bu doktordan ne bekliyorsunuz? Her gün, her gün, her gün aynı şey. Şimdi çok önemli bir şeye daha dikkatinizi çekeceğim. Allah-u Teala aklımızı korusun yani. Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü, doğru mu bu haber bilmiyorum ama çok kafayı yedim yani. Genel Müdürüne demişler ki onunla ilgili ayda 180 bin lira maaş alıyor. O da cevap vermiş. 180 bin değil 62.500 lira maaş alıyorum. 62.500 lira aylık maaş. Şimdi arkadaşlar siz Türkiye'nin en zeki evlatlarını yani doktorları en yüksek puan alan işte. Kendim için konuşmuyorum tamam mı? Yani en zeki evlatlarını kendi evladınız olabilir. Ne kadar çalışıyorlar biliyorsunuz. Yani benim kızım doktor, işte 2 kızım da birisi Boğaziçi'nde birisi tıbbı kazandı. İkisi de hemen hemen aynı puanı aldılar. Yani 50 tane matematik sorusunda 2 tane boş vardı, 48 net yani. Şimdi böyle çocuklar bunlar, zehir gibiler yani. Şimdi bu çocuklara sen mezun olduktan sonra bu şartlarda nasıl çalışıyorlar ben size söyleyeyim dahiliyede. Ayda 7-8 nöbet tutuyorlar. Nöbetler nasıl biliyor musunuz? Sabah 8'de giriyor, akşamüstü 5'te çıkıyor, nöbete giriyor, çıkmıyor yani. Nöbete devam ediyor, sabaha kadar uykusuz. Telefonlarıma cevap vermiyor. Babasının telefonunu açamıyor, tuvalete gidemiyor. Benim kızım bir deri bir kemik kaldı. Yani canlı cenaze gibi dolaşıyor ortalıkta. Sabah nöbet bitiyor, saat 8'de mesaiye devam ediyor. Nasıl? Ve ayda 8. Yani 8-5 mesai, nöbet, sabah 8'den akşam 5'e kadar tekrar devam. Ve sen bu doktora kaç lira maaş veriyorsun? Ben söyleyeyim 6 bin lira, 7 bin lira. Tarım Kredi Kooperatif bilmem nesine 62.500 lira. Yani şimdi Allah'a reva mı? Bu olur mu? Bu doktordan ne hayır beklersin? Ondan sonra bakıyorsunuz, gidiyorsunuz hastanelere, onkoloji bilmem ne dahili, en iyi doktorlar bakıyorsunuz özel hastanelere kaçıyor. Bakıyorsunuz böyle genç genç doktorlar, benim işte kardeşlerim, evlatlarım yaşındaki doktorlar hepsi Almanya'ya gidiyorlar. Türkiye'de çalışmıyorlar, çalışmak istemiyorlar. Şimdi o doktor ayda yani günde 100 hasta, 180 hastaya bakan doktor o filmi karıştırır mı, karıştırmaz mı? Bunun suçu o doktorda mıdır? Yani doktorları suçlamayın. Ne yapsınlar yani zavallılar yani? Ne yapsınlar? Evet, ben yayına böyle başlamak istemezdim ama böyle başladık. Lütfen bu sunumu iyi izleyiniz. Çünkü birçoğunuzun hayatını kurtarır bu sunumdaki anlatacağım şeyleri yaparsanız. Önemli olan hasta olunca bir şeyler yapmak değil, hasta olmadan önce bir şeyler yapıp o hastalıklara yakalanmamaktır. Vücudu iyi tutmaktır. Bizim yaptığımız işte bu. Bir iyilik hareketi içerisindeyiz biz, ben ve ekibim. Buradaki sunumları da bunlarla alakalı yapıyorum. Çok hasta var ve dertlerine şifa arıyorlar. Ve birçok insan var. Hasta olmamak istiyorlar, sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak istiyorlar. O yüzden bu sunumu iyi izleyin arkadaşlar. Öncelikle anlatacağım ürünleri piyasadan almayın. Ortalık şeye dönmüş, nasıl söyleyeyim, para oyununa dönmüş. Para için herkes her şeyi yapar hale gelmiş bizim ülkemizde. Tabii iyiler, istisnaları sözüm meclisten dışarı, onlarla ilgili konuşmuyorum. Genel anlamda konuşuyorum. Piyasadan almayın çünkü benim bahsettiğim ürünlerin sahtelerini çok büyük internet sitelerinde maalesef satıyorlar. İnsanlar da ucuz diye gidip alıyor, boşuna para veriyorlar. Ucuz etin yahnisi iyi olmaz. Ucuz etin yahnisi iyi olmaz. Ben ucuz mal alacak kadar zengin değilim diyor birisi. Yabancı İngiliz sanıyorum. Kesinlikle doğru. Siz 13 bin liralık iPhone'u 9 bin liraya verseler alır mısınız? Üretici garantisi yoksa almazsınız. Çünkü mutlaka bir kötü bir şey vardır. Bunlarda da öyle. Zaten ben ve ekibim ürünleri bizim aldığımız fiyatlardan indirimli olarak insanların almasını sağlıyoruz. Beni arayın. Her yerde telefonum var. Evet, besin tamamlayıcıları. Propolis'ten bahsedeceğim. Bu propolis kanserdeki en önemli majör üründür. Besin tamamlayıcısı olarak aynı zamanda dünyadaki en güçlü doğal antioksidandır. Yani domatesin antioksidan gücü 1 ise narın 2'dir, bunun 124'tür. O yüzden kanser engeller. Arıların kovanı sterilize etmek için salgıladıkları doğal reçinedir. Dünyanın en güçlü doğal antibiyotiğidir. Bundan dolayı kovanlarda mikrop üreyemez, sterildir, bizim ameliyathanelerimiz gibidir.
İkinci Dünya Savaşı'nda hekimler kullanmışlar. Hipokrat kullanmış. Ben de kullanıyorum. Aklı olan herkes bunu kullanır. Çünkü Türkiye'de 100 kişiden 30'u 35'i kanserden vefat ediyor. Bana genelde hep 4. evre, 3. evre kanser hastaları geliyor. Arkadaşlar onlar da gelsin. Zaten herhalde 100'e yakın kanser hastasına fayda vermeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Onlar da affetsinler. Çok yoğunluktan dolayı böyle birebir takip edemiyorum. Aradıkları zaman konuşuyorum. Beni aramaktan da çekinmesinler. Burada muhtemelen o arkadaşlardan da bu yayını izleyenler vardır. Şifa Allah'tandır, ümitlerini kesmesinler. Onu da söyleyecektim. İşte 4. evre kanser hastalarını kesin iyileştiriyorum diye reklam yapan o doktor bozuntusu arkadaştan bahsediyorum. İsmini vermeyeceğim. Meslektaşım olduğu için. Zaten men dakika dukka eden bulur. İşte yani siz kötülük yaparsanız, zerre kadar kötülük yaparsanız karşılığını alırsınız. Zerre kadar iyilik yaparsanız da karşılığını alırsınız. Neticede o da karşılığını alacaktır bunların kötü anlamda maalesef. Birisi eğer size %100 garanti veriyorum diyorsa, birisi eğer hastalığınızla ilgili size %100 garanti veriyorum diyorsa o kişi ya cahildir ya da dolandırıcıdır. Bu tür insanlardan uzak durun arkadaşlar. Yani bir kişi size nasıl garanti verebilir? Bir de ben size şunu da söyleyeyim. Müslüman bir doktor. Şimdi hepimiz Müslümanız elhamdülillah diyoruz. Ama elfazlı küfür dediğimiz imanı götüren sözleri çoğumuz bilmiyoruz. İmanı götüren sözlerden birisi şudur bir doktor için. %100 iyileşeceksin, sana garanti veriyorum dediği zaman o kişi Müslümansa Müslümanlıktan çıkar. Neden? Çünkü şifa Allah'tandır. %100 seni iyileştireceğim. Sen iyileştirme kudretine sahip değilsin. Yani neticede evet ben ne diyorum mesela propolis 4000'den fazla çalışma var. Yani tıbbi çalışma var. Bunu kullanın diyorum. Ben de kullanıyorum. Hastalarımda da, kendimde, ailemde, eşimde, çocuklarımda hepimiz kullanıyoruz biz. Babamda hepimiz kullanıyoruz. Onun için siz de kullanın. Bu çok önemli bir ürün. Piyasadan almayın. Piyasadaki sıvı propolisleri almayın. Piyasada denetlenmemiş, onaylanmamış ürünleri almayın. Çünkü bunda FDA üretim onayı da var. Amerika'da denetlenmiş bu propoliste. EFSA onayı da var. Yani EFSA, European Food Safety Authorization. Almanya'da, Fransa, İngiltere'de, Avrupa'da da, Hollanda'da da denetlenmiş bir ürün bu. 160 ülkede denetlenmiş bir ürün. Onun için özür dilerim 169 ülkede. Dünyanın en iyi propolisi bunu kullanın. Reklam yapmıyorum. Ben de bunu kullanıyorum. Bundan daha iyisini ben görmedim. Ne duydum ne gördüm. Sadece insanın beslenmesi rol oynamıyor. Beslenme rol oynuyor, stres rol oynuyor, genetik yapı rol oynuyor. Multifaktöriyel. Çok fazla değişken var bu noktada. Biz ne yapıyoruz? Beslenme ile ilgili, savunma sistemini desteklemekle ilgili değişkenlerle oynayabiliyoruz. İşte propolis bu noktada çok önemli. Çünkü antitümöral özelliği var, kitle engelleyici. Aynı zamanda propolisin genetik kodlamayı düzeltici özelliği de var. Mesela biz bunu şeyden biliyoruz. Bu infertilite tedavisinde propolisin, Aristu propolis, mesela Aristu de destek veriyor, artırıyor. Ama propolis genetik yapıyı da düzeltiyor. Şimdi bizim hanım yazmış burada yorumlarda Allah yokluğunu göstermesin diye ben çok sevmiştim. Herhalde benle ilgili söylüyor diye. Ama arkasından propolisin demiş. Yani bizim hanım da benimle ilgili için Allah yokluğunu göstermesin diye böyle sevinerek bakıyordum. Ama propolisin diye bitmiş cümle. Bu slaytı aldığımız zaman bu Okan Yıllar Hoca'nın paylaştığı bir slaytı 3722 şu anda 4000'i geçti bu yayınlar propolisle ilgili. 1954 ile 2020 yılı arasında 3722 tıbbi çalışma var propolisle ilgili. Yani Türkiye'deki doktorlar bunu bilmiyorlar. Yani propolisi bilmiyorlar. Şimdi siz bir onkoloji doçentine, profesörüne ben bunları kullanabilir miyim dediğiniz zaman size şey diyor. Çerçöp sakın ben bu ilaçlarla bile çerçöp kullanma diyor. Ya bu çerçöp değil arkadaşlar. Bakın bu tıbbi çalışma. Tıbbi çalışma demek binlerce hasta yapılmış çalışmalardan bahsediyorum. Şimdi de bazı arkadaşlar doğallık diye o aktar bunu verdi, o bilmem ne bunu verdi. Bunlara sarılıyorlar. Dikkat edin. Dikkat edin. Neden dikkat edin? Doğallık %100 iyilik anlamını taşımaz. Yılanın zehri de doğaldır, mantar da doğaldır, öldürür. Bazıları süründürür, felç eder, organ yetmezliğine götürür. Doğallık %100 iyilik anlamını taşımaz. Bu bir. İkincisi, o doğal iyi dediğiniz şeyi aç karnı almanız farklı etki yapar, tok karnı almanız farklı etki yapar. Sabah başka, akşam başka etki yapar. Çünkü niye? Gece diurnal ritim dediğimiz bir ritim rol oynuyor. Yani hormonların salımı farklı, enzimler farklı salgılanıyor, vücuttaki ritim değişiyor, metabolizma değişiyor. Gece ayrı, gündüz ayrı, aç ayrı, tok ayrı. Sonra iki şeyi aynı anda alırsanız kötü bir şey ortaya çıkabilir. Etkileşim diye bir şey var. Siz şimdi kanser hastasına koenzimon verirseniz kemoterapik ajanlarla birlikte olmaz. Normalde koenzimon sirtumin iyi bir şeydir ama
Kemoterapik ajanlarla dikkatli olmak gerekir. Ben kullanmıyorum. Ya da ne bileyim, omega 3 balık yağı çok iyi bir şeydir ama kemoterapik ajanlarla etkileşebilir. Kullanılmaz. Kenevir yağı özellikle kanser hastalarında iyidir. Tıbbi çalışmalar var. Okan Hoca ile bu konuyu konuştuk. Ama dikkatli kullanmak gerekir. Çok acayip yan etkileri vardır. Evet, bu arada bizim hanımdan mesaj geldi. Demiş ki senin de Allah yokluğunu göstermesin propolisin demiş. Ondan sonra senin de demiş. Kesinlikle insanlığa büyük fayda. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bizim hanım bir şey yazdığı zaman ben bütün yayını durduruyorum ne yazdı diye böyle bakıyorum. Acaba yanlış bir şey mi yapıyorum diye. O oradan uyarıyor. Yani onun bir kelimesini ben anlıyorum ne demek istediğini. Şimdi iyi gidiyoruz herhalde, öyle gözüküyor. Kemoterapik ajanlarla birlikte sadece propolis ve arı sütü verebiliyoruz. Arı sütüyü normal dozda veriyoruz ama propolisi çok yüksek dozda verebiliyoruz. Niye? Güvenlik marjı çok geniş. Bunların hepsini biz denedik, tecrübe ettik. Hem teorik hem pratik biliyoruz. Dediklerimizi yaparsanız sizin lehinize olur diye düşünüyorum. Yani doğallık %100 iyilik anlamını taşımaz. Aktarın söylediği şeyleri alıp kullanmayın. Bilmediğiniz vitaminleri, mineralleri kullanmayın. Vitaminler de zehirler. Vitaminler de zehirler. Fazlası zarar verir. Birçok vitaminin birlikte kullanımı da zarar verebilir. Propolisin antikanser etkisini açıklayan çalışmalara örnekler diye bir slide var. Tabii propolis sadece antikanser özelliği yok. Propolisin aynı zamanda antioksidan özelliği var. İltihap giderici özelliği var. Antibiyotik özelliği var. Mantara karşı etkili. Virüslere karşı etkili. Şimdi mesela koronavirüste de kullanıyoruz biz destek için. Antihepatotoksik etkisi var. Yani karaciğeri yormadığı gibi karaciğerdeki toksik etkiyi de yok eder. Bunların hepsi tıbbi çalışmalar arkadaşlar. Bakın meme kanserinde antitümör etkisi bir çalışma var aşağıda. 2011 yılında yapılmış. Yine propolis birçok maddeden, bitkiden aldığı propolisi arı maddeyi propolis haline getirir. Kendi salgılarıyla, enzimleriyle birleştirir ve onunla kovanı kaplar. O yüzden kovanlar sterildir, bizim ameliyathanelerimiz gibidir. İçeriğinde asasetinden koersetine, flavonoidlerden krisine kadar birçok iyi madde var. Tabii bunlar tek tek bir sürü inceleme yapılmış. Ama bunlar birlikte propolis olarak oluşturulduğu zaman acayip bir şey ortaya çıkıyor. Neden? İşte biz buna nasıl söyleyeyim, ilahi bir yapı diyoruz yani. Arı bunu şuurlu yapmıyor. Yani siz mesela işte şu kadar multivitaminler, şu kadar A vitamini, bu kadar C vitamini, şu kadar kalsiyum, bu kadar magnezyum diye oluşturduğunuz şey o doğal ve tanrısal olan şey gibi etkili olmuyor. Aynen bu şifreler gibi sağa 3, sola 5 gibi. Farmakolojik olarak önemli fonksiyonel maddeler demiş propoliste. İşte apigenin, asesetin, kuersetin, onda antibakteriyel iltihap ilacı. Bunların çoğunda %95'inde antikanser özellik var. Doku tamir ve yara iyileşmesinde iyi propolis yine. Yani sadece kanserle ilgili, ben kanser ağırlıklı gidiyorum ama yani propolis her şeyde iyi. Olmazsa olmaz ürünümüz bizim. Ülser, gastrit, reflü gibi mide bağırsak rahatsızlıklarında, sindirim problemi rahatsızlıklarında çok iyi. Helikobakter pylori'nin çoğalmasını engellediği işte burada kanıtlanmış. Ta 1994'te ve 1988'de ülser oluşmasını engellediği bildirilmiş. Ben size şunu da göstereyim bakın. Benim yanımda başucu ürünüm gibi taşıdığım bir şey propolis. Ve bunun sahtelerini satıyorlar piyasada. Şöyle göstereyim. Görebilir misiniz bilmiyorum. Bu omega 3 balık yağından sonra dünyadaki en önemli besin maddesi. Birisi kralsa, omega 3 kralsa bu da başvezir. Kraliçe kim derseniz kraliçe aloe vera'dır. Başvezir yardımcısı ya da ordular komutanı kim derseniz o da arı sütüdür. Bakın burada diyabetik foot ülser yani şeker hastalarındaki ayak yaralarında da iyi geldiği kanıtlanmış ki sadece kremin üstelik yani içeriden değil içeriden de çok daha etkili. Yara iyileşmesinde etkili olduğu kanıtlanmış. İşte ülserle ilgili, kanserle ilgili yayınlar görüyorsunuz, tıbbi çalışmalar. Ateş düşürücü, antikanser, antioksidan özellikleriyle ilgili tıbbi çalışmalar. Yine antialerjik, yani bazıları diyorlar ki propolis benim alerjik bünyem var, zarar verir mi? Zarar vermediği gibi fayda verir. Propolis acayip bir şey. Yani alerjide de kullanıyoruz biz. Antioksidan, iltihap giderici, kalp damar hastalıklarından koruyucu, virüslere karşı etkili, kansere karşı etkili. Bakın bir sürü defa kansere karşı etkili diye söyledim. Spazm çözücü. Antioksidan, iltihap giderici ve kansere karşı etkili. Bunlar hep mikro komponentleri yani propolisin içindeki maddeler. Body çalışanları kullanabilirler propolis. Anti-aging özelliği var. Yaşlanmayı geciktirici. Bakın ben 54 yaşındayım. Maşallah derseniz sevinirim. Ben 17 yıldır bunları kullanıyorum. Balık yağını, propolis. Onun için ailesinde kanser rahatsızlığı olan birisi mutlaka
balık yağı, propolis, aristo, bu üçünü mutlaka alsın. Ailesinde şeker hastalığı olan, ailesinde kalp damar hastalıkları olan arkadaşlar bunları kullansınlar. Bugün daha bir hasta yakınıma söyledim telefonda. Arkadaşlar, sağlığa harcadığınız parayı şey yapmayın, hor görmeyin. Yani böyle kötü bakmayın. Hepiniz, sigara içenlere söylüyorum. Hepiniz çok perişan, parasız da kalsanız, işsiz de kalsanız ayda 500 liraya sigara için buluyorsunuz. Doğru mu? Türkiye'de doğru. Efendimiz, bir kadın bir elbiseyi beğendiği zaman 3.000 lira, 5.000 lira gözünün yaşına bakmadan, parası olmasa da bir yolunu bulup o elbiseye sahip oluyor. Öyle değil mi? Hepiniz telefonlarınızın, cep telefonlarınızın faturalarını, internet faturalarınızı her ay ödüyorsunuz. Olabilir mi bunsuz? Telefon olmadan olabilir mi? İnternet olmadan yapabilir misiniz? Böyle bir şey aklınıza geliyor mu? Aklınıza bile gelmiyor. Doğru mu? O para bulunacak. İşte balık yağı, propolis, aristo içinde para bulunacak. Akıllı insanlar bunu bulacaklar. Ben buluyorum. Sen çok kazanıyorsun diyorsunuz. Doğru. Ama fakir insanlar da buluyorlar. Akıllı olan fakir insanlar da buluyor. Akılsız zenginler var, para ayırmıyorlar. Sonra hasta oluyorlar, ölüyorlar, her şeyi yaşıyorlar. Akıllı olmanın zengin fakir olmakla bir alakası yok. Okumuş okumamış olmakla da bir alakası yok. Akıllı olmak farklı bir şey. Epilepsi, sarı hastalarında mutlaka propolis kullanılmalı. İlaç değil bunlar. Besin tamamlayıcısı olarak bu 4 maddeden dolayı propolis antibakteriyeldir, doğal antibiyotiktir. Bu 5 maddeden dolayı propolis antifungaldır, mantara karşı etkilidir. Bu 3 maddeden dolayı propolis antiviraldir, virüslere karşı etkilidir. Savunma sistemini uyarır, propolis destekler, antikor oluşumunu artırır, yani savaş hücre oluşumunu artırır. Makrofaj aktivasyonunu artırır. Makrofajlar kanser hücrelerinin bütün pislikleri yok eden savaş hücrelerimiz bizim. Killer'larımız, doğal katillerimiz, katil hücrelerimiz tabii. Bizim katillerimiz. Bizi katletmiyorlar. Mikropları katlediyorlar. AIDS ile ilgili bile çalışma var. Ben antioksidan özelliğinden dolayı kullanıyorum. Kalp damar hastalıklarından, artritten, şekerden, Parkinson'dan, Alzheimer'den korunmak istiyorsanız, karaciğerinizi desteklemek istiyorsanız propolisi düzenli olarak kullanın. Kalp damar sistemine etkileri büyüktür. Kılcal damarları destekler. Kan basıncını normalleştirir. Kan yağlarını yok eder. Kötü kan yağlarını, yani fazlalığı, karaciğer yağlanması falan. Karaciğerde alkole ve kimyasallara karşı koruyucu etkisi vardır. Faranjitten kronik bronşite, rinofaringolarajitten faringolarajite, rinite kadar propolis bizim olmazsa olmaz ürünümüzdür. İşte çok mu hasta oluyor çocuğunuz? Çok mu enfeksiyona yapıyor? Çok mu grip oluyorsunuz? Alın, emin olun, çok uzun zamandır grip bile olmadım. Maşallah derseniz sevinirim. Ailem de öyle. Yani biz bunları kullanıyoruz. Akıllı herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum. Peki neden bu propolis? Çünkü işte onayları söyledim. Dünyada kovan ürünleri pazarında %60 pazara sahip olan firmadır bu. Dünyadaki kovan ürünleri tüketiminin yarısından fazlasını bu firma karşılar. O kadar iyidir. Geldik arı sütüne. Royal jeli, kraliçenin besin maddesi. Propolis koyu kahverengidir, siyaha yakındır. Tadı kötüdür. Royal jeli beyazdır. Kraliçe, yani arı sütü deniyor zaten. Gençliğin kaynağı da deniyor. Sağlıklı ve uzun yaşamak istiyorsanız bunu en azından günde bir tane mutlaka emin tavsiye ederim. Dünyadaki en güçlü besin maddesi nedir diye sorarsanız budur. Hemen etkisini gösterecek ürün nedir diye sorarsanız, yani halı saha maçı budur. En güçlü ürünümüz hangisidir? En güçlü ürünümüz budur. Halı saha maça mı çıkacaksınız? 2 tane emin çıkın. Normalde kesiliyorsanız kesilmediğinizi göreceksiniz. Akşam yatmadan önce emmeyin. Gözleriniz fal taşıklaştır. Uyku uyuyamayabilirsiniz. Çocuklardan uzak tutun. Bir tane merse. Hepsinde mer çok lezzetlidir. Tüm kutuyu hemen 2 tane 4 yaşında çocukla karşılaştım. 2 gün boyunca çamaşır makinesinden buzdolabına zıplayarak geçirdiler vakitlerini. Bu kadar güçlü bir üründür. Arı sütü. Emilerek kullanılır. Çocuğu olmayanlarda da ben bunu veriyorum. Argi'yi, propolisi bunu veriyorum. Coenzimon veriyorum. Omega 3 balık yağı veriyorum. Birçok kişinin çocuğunun olmasına vesile olduk. Erkekte sperm kalitesini ve sayısını artırır. Kadında ise ovülasyonu, yani yumurtlamayı destekler. İçeriği bu kadar zengindir. Damar açıcı özelliği bala nazaran 200 kat fazla. Hani diyor ya, ben bal yiyorum zaten. Ya bal yemekle olmuyor işte bu. Ya bal çok iyi bir şey. Bal ölüm hariç her derde devadır. Ama bu propolis ve aristo balın çok ötesinde şeyler. Kan kanserinde, lösemide özellikle etkili, yani engelleyici özelliği var. 2000 fare deneyi var. 2000 farenin 1000 tanesine arı sütü verilmiş, diğerlerine verilmemiş. Hepsine kanserojen madde veriliyor. Arı sütü alanlar ölmüyor, diğerleri kanser olup ölüyorlar. Bu da ta 1963'te yapılmış bir çalışma. Çocuklarda zihin ve beden gelişimi,
Ciltle ilgili problemler, cinsel fonksiyonları destekler, adet düzensizliği, erken menopoz, saç dökülmesi. Genetik değilse saç dökülmesi, bunu kullansınlar. Erken menopoz, birçok ben biliyorum 30 yaşında menopoza giren kadınlar var artık. Bunlarla engelleyebiliyoruz, geriye döndürebiliyoruz. Birçoğunda vitolizumab'ın propolis varüstüyle. Uzun yaşam, anti-aging üründür bu. Kısırlıkta ve enerjiyle ilgili kullanılır. Bunlar da TÜBİTAK verileri. Dediğim gibi %60 kovan ürünleri pazarına bu firma sahip. Geldik en önemli ürünümüze. Dünyadaki en önemli besin maddesi omega 3 balık yağı. Bizim balık yağımızın farkını önce söyleyeyim. Piyasada bir sürü balık yağı var, görüyorsunuz. Etil ester formatında olanlar var, trigliserit formatında olanlar var, balığın karaciğerinden elde edilenler var. Hiçbirisini tavsiye etmiyorum. Peki bu ne formatta? Bu etil ester formatında, ama piyasadaki etil ester formatındaki balık yağlarındaki problem arkadaşlar, biyo yararlılığı çok az. Peki bunu nasıl fazlalaştırmışlar? Etil ester formatı çok iyi, asit formatında olduğu için. Ama trigliserit formatını kullanıyorlar birçokları. Sebebi biyo yararlanımı fazla. Bizim balık yağının biyo yararlanımı etil ester formatında olmasına rağmen trigliserit formatındaki balık yağlarından çok daha fazla. Çünkü bu omega 9 ile desteklenmiş. Omega 9 zeytinyağı, yani 3 omega 3 1 zeytinyağı oranında. Omega 9 zeytinyağı omega 3'ün etkinliğini artırıyor arkadaşlar. Mehmet Ercan Tüzer burada, kendisi de görüyorum ki Mehmet abi Türkiye'de Augmentin'in babası diye bilinir. Yani meşhur Augmentin antibiyotiğini Türkiye'de üreten kimya mühendisidir. Kendisini çok severim. Bugün de sağ olsun geldi yanıma, görüştük. Covid'den Acıbadem Hastanesi'ne yatarken günde 15 tane aldığı için hemşireler sen hiç uyumuyorsun diyorlardı. Arı sütünden, propolisten 15'er tane alıyordu. Balık yağı da sanıyorum 20 tane falan alıyordu. Covid'de çok kritik bir noktada geri döndü. Öyle söyleyeyim. Neredeyse yoğun bakıma alınacakken nefes alamıyordu. Yüzü koyun yatıyordu falan. Overflow, yani oksijen veriliyordu ve kurtuldu. Oradan aramıza tekrar döndü. Kilo problemi, şeker hastalığı falan da vardı Mehmet abi de. Yüksek dozda bunları kullandırdık. Ar-Ge, koenzimon falan kullandırdık. Sağ olsun o da bize itimat etti, aradı. Dediklerimizi yaptı. Çoğu insan dediklerimizi yapmıyor. Arıyor, konuşuyor ama dediklerimizi yapmıyor. Evet, bütün dünyadaki balık yağlarından daha iyidir bu. Çünkü işte burada gördüğünüz Profesör Doktor John Dierberg kontrolünde üretilir. Omega 3, yani balık yağını tıp tarihinde bulan doktor. Türkiye'deki doktorlar maalesef bu tür ürünleri bilmiyorlar. Çünkü besin tamamlayıcılarıyla ilgili bir ders okutulmuyor Türkiye'deki tıp fakültelerinde. Doçent de bilmiyor, profesör de bilmiyor. Ama dünyada üzerinde en fazla tıbbi çalışma yapılmış madde şu: aşağıdaki maddeleri görürseniz Viagra'dan Lipitor'a kadar, Zocor'a kadar, C vitamini, B vitaminine kadar balık yağları. 2400'den fazla çalışma vardı. Ama şu anda 4000'leri geçti, o da propolis gibi. Görüyorsunuz sağlıklı damar aterompla oluşmaya başlamış. Tıkamış. Şurada görüyorsunuz. Tıkamış aterompla. Şimdi burada çok önemli bir bilgi vereceğim bakın. Balık yağı bunu eritir. En önemli özelliğidir. Tabii trigliserit formatında olanlardan bahsetmiyorum. Yani onlar zaten yağ formatında, bu da yağ formatında. Yağ formatında olmayan, asit formatında olan balık yağından bahsediyorum. Bizim balık yağından bahsediyorum. Bunu eritir ve oluşumunu engeller. Şimdi şu damardan vücudumuzda 100.000 kilometre var. Dünyanın etrafını 2,5 kez saracak uzunlukta damar ağı var vücudumuzda. Şimdi bizim damarlarımız tıkandığı zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz doktora. Onlar ne yapıyorlar? Tutuyorlar. O küçücük bir yere stent takıyorlar. Anjiyo ile giriyorlar, balonla açıyorlar. Mikro büyüklüğündeki bir stenti takıyorlar. İşte 15.000 dolar, 20.000 dolar para veriyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz işte stent takıldı falan diye. Arkadaşlar bu çözüm değil. Niye çözüm değil? Çünkü 100.000 kilometrelik bir damar ağı var ve damarlarımız vıcık vıcık yağla kaplanmış. O en daralmış bölgedeki mikro miktardaki yere o çipi takıyor. Bu çözüm değil. Peki çözüm ne? Omega 3 balık yağıyla doğru dozda ve doğru sürede o aterom plakların hepsini eritip yok etmektir. Oluşumunu engellemektir. Sadece damarların değil, aynı zamanda karaciğer. Kısacası çip takmak çözüm değil. Bypass da çözüm değil. Son noktada bunlar yapılır. Ben bunlar yapılmamalı demiyorum. Bunlar akut müdahaleler. Artık son nokta. Ama ondan önce benim kayınbiraderimin başına geldi. Ben bunları teorik olarak da konuşmuyorum. Tıbbi bilgiler var tamam ama teorik olarak da konuşmuyorum. Pratikte de benim kayınbiraderimin işi öğretmendir, Nurgüzel. Boyuna giden damarlar tıkandı. %90 küsür. %95 miydi neydi? Evde bayılıp kalmış. Cerrahpaşa'ya götürüldü. Benim 2 kayınbiraderim de orada profesördü o zaman. Birisi çocuğun başıydı, birisi kadın doğum onkolojisinin başıydı. Ve orada beyin cerrahisinde anjiyo ile girildi. Açamadılar. Bunun açılması mümkün değildir dediler. Belki 2-3 sene sonra açılır dediler. Artık nasıl açılacaksa. O benim bu sunumumu izlediği için, ikisi de öğretmen çünkü,
Hemen 9 tane balık yani başladı. 4. ayda bütün tabii etkiler bir anda iyiye gitmeye başladı. Hafıza gitmişti. Çok kötüydü. Berbattı. Konuşamıyordu. Hepsi düzeldi, iyiye gitti. Ve 4. ayın sonunda o doktorlara gittikleri zaman şaşkınlıktan dillerini yutuyorlar ama hiçbir doktor da ne yaptınız diye sormadı. Beni aramadı yani ne yaptınız bu hastaya diye. Yani şimdi bu doktorluk değil. Yani doktorlar iyileşen hastayı incelemeliler. Neden iyileşti diye. O onlara ışık olacak çünkü işte tecrübe budur zaten. Kanser hastası mide kanseriydi. Her tarafını kaplamıştı. Açıp kapattılar. 9 Eylül Tıp Fakültesi'nde. O hasta mesela yani her tarafı kapladığı için en fazla 3 hafta yaşar diye evine gönderdiler. O hasta ölmedi yani. 6 ay sonra aynı hastaneye gittiğinde PET şekilde tümör regresi oluyor. Yani geriye çekiliyor, küçülmüş. Ne yapıyorsanız yapmaya devam edin dediler. Biz bunları yaşadık. En yakınlarında yaşadım. Hiçbir kanserle ilgili onkolog da beni arayıp da hocam ne yaptınız diye sormadı yani. Bu doktorluk değil. Bir de bir kişi işte her şeyi biliyorum, ben pirim falan filan bunu diyorsa o kişilerden de uzak durun. Yani söğüt ağacı büyüdükçe dalları yere yakınlaşır, mütevazileşir. Çok bilen kişi daha çok şey bilmediğini algılar. Yani bilgi arttıkça insanlar bilgisizliğinin farkına varırlar. Bana daha bugün sordu bir hastam. Almanya'daki hastamın kızı, çok kıymetli bir aile. Kanser hastası kızı aradı beni. Pardon özür dilerim o değil. Başka bir kanser hastası. Adana'dan hemşire bir arkadaşımız. O da kanser hastası. O aradı. Hocam bana şu ilaçları verdiler ne diyorsunuz dedi. Ben bilmiyorum dedim bir inceleyelim niye verdiler size bunu dedim. Kortizon vermişler. Hemşire olduğu için kullanmamış çünkü niye verdiniz diye sormuş. İşte kemoterapinin mide bulantısı etkilerini yok eder falan diye. Yan etkilerinden dolayı almak istememiş. Hani çok midem bulanırsa alırım diye. Ve propolis kullananlar, arüstü yani bizim ürünleri kullananlarda genelde kemoterapik ajanların yan etkileri yok denecek kadar az oluyor. Ben bunu görüyorum hastalarımda, yakınlarımda da görüyorum. Çünkü etrafımda çok kanser hastası var, akrabalarımdan da. O da yan etkilerini görmüyor. Mesela bana dedi ki yani ben dedim ki şimdi bakın ben bunun uzmanı değilim. Ben propolisi iyi bilirim. Ama onkolog değilim. Onu sana niye vermişler onu bir araştır. Hocam biliyorum dedi. Çünkü bazı yerlerde kortizon iki tarafı keskin bıçaktır ama bazı yerlerde de hayat kurtarıcıdır. Covid hastasında stokin fırtınası olmuş. Akciğerlerde ortalık karışmış bembeyaz. İşte orada kortizonu vereceksin. Hasta ölüyor. Tak diye geri döndürebilirsiniz. Orada kullanmak zorundasınız. Ya da boyun fıtığı olmuş, bel fıtığı olmuş. Pozitif feedback'e girmiş hasta. Ne demek bu pozitif feedback? Yani sinir sıkıştıkça ağrı artıyor. Ağrı arttıkça kaslar kasılıyor. Kaslar kasıldıkça ağrı artıyor. Ağrı arttıkça kaslar kasılıyor. Pozitif. İşte orada kortizonla çözersin işi. Bıçak gibi keser. Bir anda rahatlar. İşte orada siniri kurtarabilirsin. İşte o noktada yani nerede kullanacağını bilmek lazım. Ne için verdiler bilmiyorum dedim. Uzmanına sor dedim ama söyleyince tamam kesmekte iyi yapmışsın dedim. Yine Almanya'daki kanser hastası beni aradı. Emine abla. Çok kıymetli birisi o da. Bana dedi hocam dedi benim doktorum şunları verdi dedi. Baktım, inceledim. Çünkü bilmediğim bir ilaçtı. Dedim ki abla bununla ilgili şu bilgi var dedim. Linki de attım ona. Bu ilaç Amerika'da işte kemoterapinin yan etkilerini engelledi ve kemoterapik ajanlarla birlikte ömrü uzattığı ile ilgili çalışmalardan dolayı Avrupa'da kullanılıyor. Ama o çalışmalar Amerika'da fake olduğu anlaşılmış, doğru olmadığı anlaşılmış ve Amerika'da bu ilaç yasaklanmış ama Avrupa'da kullanılıyor. Bu bilgiyi hastama aktardım. Ama karar verecek olan hastamdır, ben değilim. Bunu aktardım. Yine bugün burada yine benim bir doktor abi 80 herhalde 70 küsur yaşlarında bir hanımefendi aradı. Öğretmenmiş, emekli öğretmen kendisi. Çok böyle kültürlü birisi. Çok da kıymetli birisi. Eşi de doktormuş, emekli doktor. Abimiz bizim. Normalde bu tür şeyleri karşılarmış. Eşi denk gelmiş benim YouTube'da o kanserle ilgili sunumuma. Doktor olan eşini izletilmiş. Ya bu çok doğru şeyler söylüyor bu demiş. Yani fikirleri değişmiş. Benimle irtibat kurdular. O zaman bana bir takım vitaminler verdi bir profesör doktor dedi. Bana atın dedim o vitaminleri bir bakayım. Baktım ne gördüm biliyor musunuz? İsmini vermeyeceğim. Ya vitamini kendisi üretiyor. Yani o profesör vitamini kendisi üretiyor arkadaşlar. Yani ticari bir hale gelmiş iş. Yani onu satıyor. Dedim ki bunun onayları varsa tamam yani ticaret yapabilir. Ben çünkü hayatımda ürün satmadım. Hele bir kanser hastasına. Dedim yani nerelerde denetlenmiş? Şimdi ben verdiğim ürünün 100'den fazla ülkede denetlenmiş bir ürün. FDA üretim onayı var. Efsona'yı ben kendimde ailemde kullanıyorum. Bu ürünler denetlenmiş mi? Bir ona bakın dedim yani. Dedim, çok hoşuma gitmedi yani. Şimdi bakıyorsunuz bilmem kimin danışmanı doktor, profesör doktor. Bir bakıyorsun kendisi firma açmış. Ürün satıyor. Satsın da denetlendi mi o ürün yani? Evet. Neyse bu konulara girdikçe asabımız bozuluyor. O yüzden pek girmeyelim. Kısacası bir kişi her şeyi biliyorum diyorsa o kişi megalomandır yani.
Ya, kimse her şeyi bilemez. Bilmiyor. İlmin yarısı bilmiyorum kelimesidir. Araştırmakla alakalı. Yani araştıracaksınız. Evet, balık yağını kullanın arkadaşlar. Çok önemli. Özellikle böyle kalp damar tıkanıklığı olanlar benimle irtibat kursunlar ama dediklerimi yapacaklarsa beni yormasınlar. Çünkü arıyor, onu soruyor, bunu soruyor. Bir sürü vaktim oluyor. Çünkü gerçek hastalar benden vakit istiyorlar. Onlara vakit ayırmak istiyorum. Benim vaktim oluyor ve dediklerimi yapmıyor. Dediklerimi yapmayacaksa kişi beni aramasın. Evet, şeker hastalığında çok önemli. Çünkü şeker hastalığında damarın endotel yapısı bozulur. İç yapısı bozulur. Çok tehlikelidir. Çünkü şeker hastaları potansiyel kalp damar hastasıdır. İşte gözleri kör olur, böbrekleri gider falan, bacağı kesilir. Şeker hastaları üzülmesinler bunları söylüyorum diye. Yani ben en uç noktaları söylüyorum. İşte balık yağı ne yapar biliyor musun? Omega 3. Sadece ateroz plaklarını eritmez, pislikleri eritmez. Damarın endotel yapısını da düzeltir. Yani iç yapısını düzeltir. O 100 bin kilometrelik damarın o pütür pütür olan endotel yapısını düzeltir. Şeker hastaları balık yağını insülin direncinde kırar. Mutlaka kullanmalılar yüksek dozda. Dozu bana sorarlar. Amerikan Kalp Cemiyeti diyor ki kalp damar hastalıklarından korunmak, ani kalp krizi, ölüm riskini azaltmak istiyorsanız günde 1 gram EPA-DH alınız. Yani günde 2-3 tane yutmak lazım. Balık yağını ben de kullanıyorum. Trigliserit seviyesi yüksek olanlar günde 2 ile 4 gram arası alacaklar. Yutacaklar. Yutmazlarsa ne olur? Ator, Lipitor gibi yan etkileri çok yüksek olan statinleri kullanmak zorunda kalırlar. Belki bunlarla kurtulurlar. Bizim detoks zayıflama gruplarımız da var. Oraya da katılırlar. Benimle irtibat kuran herkese ben yardımcı olurum. Benim arkadaşlarım da yardımcı olurlar. Omega 3 balık yağı kalp hastalıklarından korur. Trigliserit seviyesini düşürür, damar sertliğini engeller, kalp krizi riskini azaltır, kötü yağ azaltır, iyi yağ artırır. Kullanılması gereken yerler iltihaplı bağırsak hastalıkları, ülseratif kolit Crohn gibi yaralarla kaplı hastalıklarda kullanıyoruz. Biz balık yağı işte ülserde zarar verir mi? Vermez. Kalp damar hastalıklarında, romatizmada, şekerde, astımda, sedefte, cilt hastalıklarında, lupusta ve MS'te kullanılmalıdır. MS'te mutlaka balık yağı kullanılmalıdır. Tekrar ediyorum. Astım hastalarında yüksek dozda kullanılmalıdır. Romatizmada yüksek dozda kullanılmalıdır. Romatoid artrite eklemleri ağrılıdır, şiştir, sabah tutukluğu vardır. Günde 3 gram alacaklar. Benim bahsettiğim balık yağından. Astımda ve sedefte yine yüksek dozda. Hamilelerde, lohusalarda yüksek dozda kullanılmalıdır. Neden? Çünkü çift can taşıyor. Çift can taşıyor. Yapın dediğimi ya. Hamilesiniz bak, çocuğunuzu önemsemiyor musunuz? O çocuğun hem göz hem beyin gelişimini destekler balık yağı. Annenin psikolojik modunu destekler. Bundan daha önemli bir yaklaşım yok yani. Bir de ilk 3 ayda B12 folik asit alacak tabii ki. Yoksa spina bifida hastalığı ortaya çıkar Allah korusun çocukta. Hiç istemediğimiz bir şey. Ama ömür boyu balık yağı kullanıyor. Bana diyor ki 10 yaşında çocuğum var, balık yağı kullanıyor. Allah aşkına bu sunumu izlemedin mi sen? Doğumdan ölüme kadar değil. Anne karnından ölüme kadar kullanılır. Anne karnında nasıl kullandırıyoruz çocuğa? Annesi yutuyor, çocuğa umbilikus göbek kordonuyla geçiyor. 6 ay anne sütüyle besleniyor. İşte o zaman da anne sütüyle geçiyor. Lohusalıkta da şunu veriyoruz. Sonra ek besine geçer geçmez o bebeğe balık yağını başlıyoruz. İğneyle delip yoğurduna sıkıyoruz. Bu kadar. Ölene kadar kullanın balık yağını arkadaşlar. Çocuklarda mutlaka kullanın. Arı ve balık yağı, bu ikisi. Arı 2 yaşından sonra balık yağı dediğim gibi ek besine geçer geçmez anne karnına itibaren verilir. Dersleri zayıf olan çocuklara verin. Derslerin iyiye gittiğini göreceksiniz. 4 ay içerisinde düzelme göreceksiniz. Bunları biz çok yaşadık. Efendim hafızlığa çalışıyor. Hafızayı destekler. Hiperaktif çocuklarda mutlaka verin. Balık yağı azdırmaz. Çocuğu azdırmaz. Arı sütü azdırmaz. Yok, enerjisi patlar mı? Alakalı yok. Tam tersi. O kötü bir enerji. İyi enerji verir. Çocuk sakinleşir. Rahatlar, algılaması artar, odaklanması gelişir. Yani odaklanma problemi, algı problemlerinde mutlaka balık yağı, omega 3 kullanılmak zorunda arkadaşlar. Boy uzamasında çok soruluyor. 26 yaşına kadar boy uzar. Tekrar ediyorum, 26 yaşına kadar boy uzar. Arı sütü ve balık yağı veriyoruz. Psikiyatride mod üzerine direkt etkilidir. Majör depresyon, panik atak, anksiyete ve şizofrenide kullanılır. Yüksek dozda kullanılır. Çok etkili, tekrar ediyorum, B12 folik asitle birlikte. Alzheimer'de kullanılır. Meme kolon ve prostat kanser riskini engellediği, azalttığı gözükmüş balık yağının ama işte kemoterapik ajanlarla birlikte vermiyoruz ama kemoterapi alınmadığı zaman omega 3 almak faydalıdır. Omega 3'ün balık yağının 4 tane özelliği var. İltihap gidericidir, antioksidandır. Yani vücut temizler, antitümöreldir, kitle engelleyicidir, antiterörsklerotiktir. En önemli özelliği budur. Damar açıcıdır ve aynı zamanda karaciğer yağlanmasını azaltır. Aynı zamanda damarın elastikiyetini artırır. Aynı zamanda şeker hastalarında damarın iç yüzeyini düzeltir. Balık yağı, iyi balık yağları köpük bardağı eritirler. Bu önemli bakın. Asit yapısından dolayı eritirler. Bir balık yağı köpük bardağı eritmiyorsa, yani kaynar su içine döktüğünüzde balık yağını iğneyle delip sıktığınızda eritmiyorsa onu kullanmayın.
Balık yesek olmaz mı? Olmaz. Çünkü Türkiye'deki balıklarda omega 3 miktarı yok denecek kadar azdır. Bizim 2 kapsülden aldığımız omega 3 miktarını siz bir kasa yani 17 kilo hamsiden anca alırsınız. Her gün 17 kilo hamsi yenemeyeceğine göre balık yiyerek olmaz. Ondan sonra bitkisel omega 3 ile olmaz. Çünkü biyoaktivitesi çok yok denecek kadar azdır. Yok ceviz yiyeyim, yok efendim semizotu. Ye de onlardan bir şey umma. Evet, balık yağı kullanarak neler olur? Ani bir ölümle ölme ihtimalinizi %45 azaltırsınız. Doğru balık yağını kullanırsanız. Bunlar hep tıbbi çalışmalar. Yani ani ölüm riskini %45 azaltmak. Ani kalp ölümü riskinizi %90 azaltırsınız. Alzheimer riskini %45-50 azaltırsınız ki çağımızın hastalığı. Daha uzun süre genç kalırsınız. Yaş alırsınız ama yaşlanmazsınız. Romatizmal hastalıklardan, iltihaplı hastalıklardan korunursunuz. Omega 3 balık yağı alarak. Sarımsak hapı, C vitamini, B12, kalsiyum, elerjinin molekülü, bunlardan detaya girmeyeceğim. Hızla şöyle göstereyim. Bunlar da var bizim yoğun kullanım. Kadınlarla ilgili vitamin desteğimiz var. Lisyum Plus, antioksidan gücü fazla. Göz için en önemli ürünümüz var. Eye Vision. Göz problemi olanlar mutlaka bunu kullansınlar. Daily vitamin var. 55 tane içerisinde ek besin maddesi var. Immubilent önemli bir ürün. Savunma sistemini destekliyor. Aynı zamanda reishi mantarının 2 katı gücündedir buradaki maytek ve ştek mantarları. Eklemlerle ilgili 3 ürün öneriyoruz. Aktifa eklemleri yağlar, hyaluronik asit, zerdeçal ve zencefil içerir. Freedom eklem sıvısını artırır. Kıkırdak dokuyu destekler. Glikozom sülfat, kontinü sülfat ve C vitamini içerir. MSM eklemlere sürdüğümüz kremimiz. Bunlarla birlikte balık yağı kullanılırsa, dediğim dozda alınırsa o kişi bize dua eder. Yani 4 aydan sonra yaşam kalitesi inanılmaz derecede artar. Aloe vera, hani dedim ya, kraliçe aloe vera'dır. %90 pazar payına sahip bu firma. Zambakkiler ailesinin 270'ten fazla türü var. Barbadensis en şifalı olanı, Afrika Yemen ana vatanı. İçeriğindeki jelyası şifalı olan kısmıdır. Ben bu üretim testlerini falan giderek gördüm. Yani inandığım ürünleri kullanıyorum ben. Gördüm çünkü ne tür yerlerde üretildiği. İçinde asemanlan, amino asitler, vitaminler, mineraller, enzimler var. Tıbbi özellikleri kitle engelleyici, iltihap giderici, cilt üzerinde etkili, sedef hastalığında ve vitiligoda tek yaklaşımdır aloe vera. Şeker hastalığında önemlidir. İkincil yıkım enzimlerini engeller, insülin direncini kırar. Mide bağırsak sisteminde önemli rolü var. Özellikle reflüde çok etkili. Kolesterol ve trigliseritte etkili. Spastik kolon hastalığında, yani irritable kolon hastalığında da çok önemli yeri var aloe vera'nın. Ama en önemli özelliği antioksidan, yani vücudu temizleyici özelliğidir. O yüzden biz detoks ve zayıflama gruplarımızda da bunu kullanıyoruz. Şu anda biz Türkiye'de ve Avrupa'da en iyi detoks ve zayıflama gruplarına sahibiz. Evet, çayımız tarçın, karanfil, zencefil, rezene, böbrek taşı ve safra kesesi taşında propolisle birlikte bunu da kullanıyorum ben. Aynı zamanda uykuya geçemeyenlere de veriyoruz. Ödem çözücü özelliği var. Kilo kontrol programının bir parçası. Kilo kontrol programlarımız 7 günde 4 kilo, 7 günde 6 kilo. Hasan Acun 4 ayda 32 kilo. Nigar Özdemir 33 kilo. Kendisi Sinop'ta üniversitede. Selma Sümeli 4 ayda 35 kilo. İnayet Abla 35 kilo. Gökhan Güler 37 kilo. Kıbrıs'ta çalışıyordu. Emekli oldu herhalde. Mecliste, Kıbrıs'ta. 37 kilo Fransa'da verdi kiloyu. Burada aldı ürünleri. 40 kilo kayıp. Babası Tekstilciler Derneği Başkanı Manavgat'a Selahattin abi. Diş macunumuz, yani ben bunları öyle gösterdim. Detoks ve zayıflama ile ilgili de buraya sizi kim davet ettiyse irtibat kurun. Ücret almıyoruz. İyilik hareketi olarak yapıyoruz. İşte ürünleri de indirimli aldırtıyoruz. Kullanacağı ürünleri. Diş macunumuz dünyadaki en iyi diş macunudur. Zaten Google'da dünyanın en iyi diş macunu diye taratırsanız hep bizim diş macununu görürsünüz. Bunu da mutlaka hayatınıza sokun. İşte gördüğünüz gibi ben tarattım, resimleri de koyuyorum. Hep bizim diş macunu. Katı sabun özellikle diyabet yaralarında falan etkili. Koltuk altı deomuz piyasadaki deolardan farkı, bunun içerisinde alkol ve alüminyum tuzu yoktur. Alüminyum tuzunu niye koyuyorlar? Terleme olmasın diye koyuyorlar. Terleme olmazsa toksin atamazsınız. Toksin atamazsanız meme kanseri riskiniz artar. Lips dudak koruyucumuz uçuk ve siilde de iyidir. Küçük eczane diyorlar buna. Enteresan bir şey bu. Hemoroidde, bağırsağı da kullanıyoruz fitil olarak. Ağrı giderici kremimiz yakarak ağrı gideri. Bel fıtığı, boyun fıtığı ve baş ağrısında kullanıyorum ben bu kremi. Bir sürü ödül aldı ve aynı zamanda dünyanın en iyi anti-aging ödülünü aldı İngiltere'de. 2021 ödüllerini de buraya koydum. Yine bakın, bu bronze winner ödülünü almış. Infinity Firmin Complex. Bunlar işte ciltle ilgili en önemli ürünler. Saç kremi altın kazanan ödülünü almış. Yani Gold Winner. Best Natural. En iyi doğal conditioner. Sıvı sabunumuzda yine Best Natural en doğal sabun ödülünü almış.
Yine güneşten koruyucu kremimiz yine bu sene Suncare Sun Protection. Yine Gold Winner birincilik ödülünü almış. Peki bu ürünleri üreten firma kimdir? İşte sahibi Rexmal, İlker İşmen Türkiye'deki genel müdürü. Genel merkezi burası. Birçok ülkede var olan bir firma bu. Türkiye'deki binası da bu. Sağ alt köşede gördüğünüz. 169 ülkede denetlenmiş ürünler bunlar. Organik tarım yapıyor. Ar-Ge ile geliştiriyor ürünlerini. Üretim tesislerinde sterilizasyon, otomasyon hakim. Beni görüyorsunuz. Ben hepsini gördüm buraları. Bir sürü onay ve kalite belgesi var. İşte Alio Science Council onayı var. FDA üretim onayı var. Hayvanlar üzerinde test edilmemiş. Dermatolojik mükemmellik sertifikası var. Koşer sertifikası. İslameler. Bunlar önemli mi İslameler? Önemli tabii. Domuz götürüyorlar, alkol götürüyorlar. Yok içerisinde. ISO sertifikalarını görüyorsunuz. Hep acceleration, yani bütün dünyada en çok tercih edilen ürünler bunlar ama işte reklam yapmadığı için ismini duymamışsınızdır. Kurumsal bir kimlik, dönüşüm, bunlar niye kullanılır? İşte eksik beslenme, kalsiyum patateste %70 azalmış, kadınlarımız kemik erimesi yaşıyorlar. Kaç senede? 85-96 yıllar arasında. 96'dan sonra bir 25 yıl daha geçti. Poso ile besleniyoruz. İlaçlar yine başımızın derdi. Bakıyorum 15 tane ilaç kullanıyor kişi. Olmaz böyle şey yani. Gidin bir dahiliye doktoruna. Hocam ben bunların yan etkilerinden korkuyorum. Zorunlu olan ilaçları bana bir eleyin, onları kullanayım deyin. İlaç kanıtları yine başımızın derdi. Yani meyve sebze alıyorsun, suyla yıkıyorsun, çıkmıyor. O ilaçlar çıkmıyor. Çünkü yağ bazlı. Yağmur yağdığında çıkmasın, koruyuculuğuna devam etsin diye böcekten bilmem neden. Yağ bazlı yapıyorlar. Hangisi taze diye sorduğumda ne diyorlar? İşte şu daha taze diyor. Halbuki bu buruşuk olan daha taze. Buruşuk olan bir haftalık, iyi gözüken bir yıllık. Çünkü koruyucularla korunmuş. Peki koruyucu kullanılmalı mı? Tabii ki kullanılmalı ama doğal olanlar, işte Forever Living doğal koruyucular kullanır. Farkı budur. Sodyum benzoat çilekten elde edilir. Potasyum sorbat böğürtlenden elde edilir. SLS maddesi Hindistan cevizi. Yani bunlar zarar vermez. Niye diğerleri bunları kullanmıyorlar? Çünkü pahalı. 70 yıl önce olsaydı bu tür ürünler olmazdı. Bunları kullanmaya da gerek yok ama şimdi balık yağı, propolis, arüstün herkes kullanmak zorunda. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 100 hastadan 70 yanlış beslenme sonucu hastalanıyor. 100 ölümün 35'i kalp krizi nedenlerle ölüyor diyor. Türkiye'de bu oran %50. Yani 100 kişiden 50'si kalpten, 30'u kanserden gidiyor. O yüzden kullanmak lazım. Bunlar 169 ülkede denetlenmiş. FDA üretim onayı var. EFSA onayı var. Avrupa, Texas Sağlık Bakanı ve Uluslararası Alevler bir sürü onayı var. Türkiye'deki resmi gazete onayını görüyorsunuz. İllegal ürünler almayın. FDA üretim onayını görüyorsunuz. EFSA onayını görüyorsunuz. İslamiler ve koşer sertifikalarını görüyorsunuz. Dünyada 10 milyon distribütörü, 200 milyondan fazla kullanıcısı bulunan, üretimden dağıtıma tüm aşamaları elde tutan, kısacası fason çalışmayan bir firma bu. Bu da CİMER'e sorduğumuz soru. Forever Living legal midir? Denetleniyor mu falan diye gelen cevap bu. Bakanlığımızdan onaylı Forever Living Sağlık Güzellik Ürünleri Dağıtım Limited şirketine ait takviye edici gıdalar mevcut olup bu ürünlere işte şu adreste yer alan onaylı takviye edici gıdalar listesine ulaşabilirsiniz demiş. Bu da o adres, yani bu legal bir firma. Yerini görüyorsunuz bu firmanın. Bu da Türkiye'ye girdiğinin 4. senesinde vergi sıralamasında Zincirlikuyu Vergi Dairesi'nde 4. olduğunu, vergi rekortmenleri sıralamasında 4. olduğunu gösteren belge. Önemli mi? Benim için önemli. Çünkü ürün kalitesini ve firmanın legal olduğunu gösteriyor. Bu da benim yerim İstanbul'da. Yolunuz düşerse çayımı içmeye beklerim. Her yerde telefonum var. Hocam buralardayım, sizi YouTube'dan tanıyorum. Gelip tanışabilir miyim deyin. Kapım herkese açık. Kadıköy'de eski Salı Pazarı'nın orada Çetinkaya mağazasına yakınız. Yani Boğa ile Fenerbahçe'nin tam arasındaki yerdeyiz. Bu ürünlerin eşi benzeri yok. Varsa da ben görmedim arkadaşlar. Bu da benim diplomam. 30 sene önce mezun olduğum Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden. Saçlar falan var bakın. Gençmişiz o zaman. Evet, tekrar ediyorum, bu önemli. O yüzden en sona bir daha koydum. Dünyadaki en önemli besin maddesidir. Ani bir ölümle ölme ihtimalinizi %45 azaltırsınız. Ani kalp ölüm riskinizi %90 azaltırsınız. Alzheimer'i %45-50 riski azaltır. Daha uzun süre genç kalırsınız. Romatizmal hastalıkları, iltihaplı hastalıkları riskini azaltırsınız. Piyasadan almayın, sahtelerini satıyorlar. Bana ulaşırsanız ya da buraya sizi davet eden arkadaşa ulaşırsanız sizin bu ürünleri indirimle almanızı sağlar arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşımız bir marka söylemiş. Doktor işte bilmem ne balık yağı tavsiye etmiş. Kullanmayın. Ne diyeceğim yani Yusuf Bey? Neden? Dünyanın en iyisi belli işte. Başka bir şey kullanmayın yani. Bunu kullanın. Bizimle irtibat kurarsanız indirimini aldırtırız size. Şimdi 100 liraya 150 liraya balık yağı olmaz. Çünkü balığı, somonu yakala, yağını çıkar. Orada iznini al, fabrikayı kur, Türkiye'ye getir, Türkiye'de iznini al, parasını öde, reklamcıya para öde, reprezente para öde, eczacıya karını bırak, vergiyi öde, müşteriden karını koy.
ve 100 liraya sat. Böyle bir balık yağı olmaz, 150 liraya falan. Dünyanın en iyi balık yağı varken de ikinci bir seçenek ben görmüyorum. Ben bunu kullanıyorum kendimde ve ailemde. Hepinize teşekkür ederim. Vaktinizi aldım. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı görüyorsanız bu sunumu lütfen beğenin. Üste çıksın. Beğen düğmesi. Bir de abone değilseniz abone olun. Bundan sonraki sunumları kaçırmazsınız. Çünkü burada hep önemli şeyler, önemli yayınlar yapıyoruz. Bir de bu sunumu paylaşırsanız insanlarla o kadar çok insana faydamız olur arkadaşlar. Onu söyledim, beğenmeyi söyledim, abone olmayı söyledim, abone olabilirsiniz. Paylaşın dedim çünkü bu iyilik hareketi. Bakın ben bu sunumun başına da koydum bunu. Dedim ki bu sunumu bildiklerimi ve yaşadıklarımı insanlarla paylaşmak için yaptım. Eğer siz de sunumu izledikten sonra benim gibi düşünüyorsanız kanala abone olarak önemli bulduğunuz sunumları insanlarla paylaşınız. Dünya iyilikle ve iyi olanı büyütmekle anlam kazanacak. O kadar çok kötülük var ki dünyada. Buna hepimiz destek olmamız lazım. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.